Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastık modelini yapacağız. Instagram hesabımda paylaşmıştım. Çok beğenildi, tarifi istendi. Sizler için tarifini paylaşıyorum. Bunun turuncu ve ekru rengini yapmıştım. Bu şekilde mavi rengini yapmıştım. Bu modeli istediğiniz renk yapabilirsiniz. İsterseniz tek renk, isterseniz iki renk, isterseniz bu kısımları renk de yapabilirsiniz. Sizin zevkinize ve tercihinize kalmış. Ben yurt dışında yaşadığım için yabancı marka kullanıyorum. Benim kullandığım marka bu. Hobby Lobby mağazasından alıyorum. İpim %100 koton. 71 gramda 109 metre ip var. Kalınlığını da şu şekilde göstereyim. Yaklaşık 2 mm kalınlığında bir kalınlığı var. İpim %100 koton. Türkiye'de benzer ipleri ben Instagram hesabımda öne çıkanlar bölümünde ip yazan kısma ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Türkiye'de bildiğiniz ip markaları varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Diğer arkadaşlarımıza fikir olur. Onlar da yararlanmış olurlar. Şimdiden yorum yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Yastığın yapılışına geçmeden önce sayfamı takip etmeyenler sayfamı takip edebilir. Bu videomu beğen yaparak destek olabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişiye erişmesi için beğen yaparak destek olursanız teşekkür ederim. Yastığımın arkasına bu şekilde fiyonk yaptım. Mavi yastıkla komple hepsini diktim. Komple hepsini dikince yastıkla beraber yıkanması gerekiyor. Eğer siz sadece kılıfı çıkarıp yıkamak istiyorum diyorsanız köşelerden bu kadar mesafe dikerek bu ortada boşluk bırakabilirsiniz. Bu şekilde kılıfını çıkarıp yıkayabilirsiniz. Ben buraya fiyonk yaptım. İsterseniz düğme de yapabilirsiniz. Ben delikleri iri olduğu için düğme yapmadım, sürekli açılacağını düşünerek. Ama sizin ipinizde küçük olursa dilediğiniz gibi düğme de takabilirsiniz. Bu şekilde fiyonk da yapabilirsiniz. Bu fiyonk yaptığımda sadece zincir. Bunun ortasına başlarken normal mandala motif yapıyoruz. Bugün mandala motifi yapılışını göstermeyeceğim. Daha önce runner'larda çok kez paylaştım ve ayrıyeten mandala motifinin yapılışını ayrı olarak da paylaştım. Mandala motifi yapılışını oradan izleyebilirsiniz. Mandala motifin etrafında son sırasında ben bunları yaprak olarak adlandırıyorum. Toplamda 24 adet yaprak var. Bunun 24 olması gerekiyor. Eğer 24 değilse motifte bir yanlışlık var demektir. Çünkü modele başladığımızda bunu 4'e böleceğiz. O yüzden denk gelmesi önemli. 24 yaprak olması gerekiyor. Eğer değilse motifte bir yanlışlık var. Tekrar yapabilirsiniz. Motifi bir zincir çekerek başlıyorum. Yaprağın tam ortasındaki trabzan tepesine batarak ipimi burada sabitliyorum. Burası benim başlangıç noktası. Ben tam köşeden başlayacağım. 8 zincirle başlıyorum. Sıradaki yaprağa batarken tığımı doluyorum bir sefer. Yaprağın ortasındaki trabzanın tepesine batarak çakma trabzanı yapıyorum. Arada 4 zincir çekiyorum. Sıradaki yaprağın ortasındaki trabzan tepesine batarak normal bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Sıradaki yaprağın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki yaprağın ortasındaki trabzana batarak tekrar çakma trabzanı yapıyorum. Ben aralarda 4 zincir çekiyorum. İki yaprak arasında benim için ideal bir zincir sayısı. Eğer sizin motifiniz daha küçükse bunu 3 zincirde çekebilirsiniz. Ben 3 zincir çektiğim zaman bu yapraklar bu şekilde kasıyordu. Rahat olması için ben aralarda 4 zincir çektim. Aralardaki zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Bu modelde bir değişiklik yapmıyor. Sadece duruşunun güzel olmasını sağlıyor. Önemli olan bu batışlarımız. Çünkü kare şeklini verdiğimiz için bazı yerlerde çakma, bazı yerlerde sık iğne, bazı yerlerde de ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Şimdi köşeyi yapacağım arkadaşlar.
Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki yaprağın üzerine batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum. Şimdi bu köşenin sağ tarafındakiydi. Şimdi köşenin sol tarafını yapacağım. Şimdi köşe zincirini çekeceğim. Toplamda 6 tane zincir çekiyorum. Ben 6 tane çekiyorum. Eğer sizde bu kısım çok büyük oluyorsa bunu bir zincir düşürebilirsiniz. İsterseniz de bir zincir de büyütebilirsiniz. Tekrar 2 defa doluyorum. Sıradaki yaprağın tepesine batarak tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Köşemiz bu şekilde olmuş oluyor. Burası köşe. Köşenin sağ tarafı, sol tarafı. Köşeleri buraya yapacağız artık. Buradan büyüyecek. Şimdi yeni sırada bunu yapmış olduk. Çakma trabzan yapacağız. Sık iğne yapacağız. Tekrar çakma trabzan, sonra köşeleri yapacağız aynı bu şekilde. Buradan buraya kadar bir kenar olmuş oldu. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yaprağın tepesine batıyorum. Bir çakma trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Sıradaki yaprağın üzerine bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Sıradaki yaprağın üzerine bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki yaprağın üzerine bir çakma trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Şimdi köşenin sağ tarafını yapacağım. 2 sefer doluyorum. Yaprağın ucuna batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. 2 sefer doluyorum. Sıradaki yaprağın üzerine batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 4 kenarımız olana kadar yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sonra sıradaki sıramıza geçelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu başlangıçta 8 zincir çekince 4 zinciri sol tarafı içinde. Şimdi ben sıra sonunda sağ tarafını yapacağım. 2 sefer tığımı doluyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi köşe zincirini çekiyorum. 6 tane. Ve bu ilk yaptığım zincirin dördüncüsüne batarak sıramı birleştiriyorum. Ve burası da benim köşem olmuş oluyor. Burası da son köşemizdi. Şimdi yeni sıraya başlamak için benim bu ortadan başlamam gerekiyor. İpimi oraya yürüterek gidiyorum. Boşluğun içinden ipi alıyorum. Zincirimin içinden geçiriyorum ve buradan başlamış oluyoruz. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Bu çektiğim 3 zincir benim ilk trabzanımdı. Yani toplamda 3 trabzan olmuş oluyor. Şimdi bu aralarda, köşeler hariç diğer aralarda hep ikişer zincir çekeceğiz. Sadece köşelerde 6 zincir çekeceğiz. 2 zincir çekip sıradaki boşluğa gidiyorum ve 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa gidip 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşelere kadar her boşlukta 3 trabzan 2 zincir yapıyoruz. Sadece köşelerde farklı yapıyoruz. Şimdi benim köşem burası. 6 zincir çektiğim yer. Oraya kadar bu şekilde boşluklarda hep 3 trabzan yapacağım. Sadece burada 2 sefer yapacağım. Burası benim köşem. Köşeye geldim. Bu köşeden önceki son boşluktu.
Köşeye için 2 zincir çekiyorum. Köşeye geliyorum. Tekrar 3 trabzan. Üç trabzan yaptıktan sonra 6 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Tekrar aynı boşlukta, bakın 3 yaptım. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. Burası benim köşem oluyor. Kenarlarda hep 3 trabzan 2 zincir, sadece köşede 2 sefer üçlü trabzan yaptım. Arada 6 zincir yaptım. Şimdi aynı burayı yaptığımız gibi bu kenarda aynı şekilde yapacağız. 2 zincir üçlü trabzan, 2 zincir üçlü trabzan. Köşeye kadar aynı, köşeyi de aynı bu şekilde yapıyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Şimdi ben köşeye kadar aynı şekilde yaptım. Başlarken tam köşenin yanındaki kenardan başlamıştım. Şimdi burası benim son köşem. Köşeyi yapacağım. 2 zincir çekip köşe boşluğuna geldim. 3 trabzan yapıyorum. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Boşlukta tekrar 3 trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekerek sıramı birleştiriyorum. Bu trabzanın tepesine batarak ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Normalde diğer modellerde yaparken 5 zincir çekip başlıyordum ben bu şekilde. Burada 3 trabzan yapıyordum. Normalde bu şekilde yapıp sıra sonuna gelince 2 trabzan yapıp buraya bağlıyordum. Yani bu benim ilk trabzanım sayılıyordu. Şimdi burada birleştirdikten sonra bu trabzanın tepesine de batırıp ilmeğimin içinden geçiriyorum. Tekrar boşluğa geliyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Ve tekrar aynı bu şekilde 3 zincir çekerek bu boşlukta başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Boşlukta 2 adet daha trabzan yapıp toplamda 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir, sıradaki boşluğa gidip 3 adet trabzan yapıyorum. Şimdi aynı diğer sırada yaptığımız gibi devam ediyoruz. Kenarlarda hep 3 trabzan 2 zincir. Köşede 2 adet üçlü trabzan, arada 6 zincir. Bu şekilde yastığın boyutuna gelene kadar devam ediyoruz. Bundan sonrası hep aynı olduğu için tekrar aynı sıraları video çekmiyorum. Çünkü yapılışı aynı bu şekilde devam edeceğiz. Ben farklı bir renkte hazırladım bir tane. Bu şekilde büyüttüm. Benimki toplamda 16 sıra yapmışım. Belki sizinki daha fazla olabilir. Şimdi bu yastığı ölçerek bakıyoruz. Ben bunu yastığa dikerken bu şekilde köşelere doğru değil de tam kenarlara doğru gelmesi benim hoşuma gittiği için baklava şeklinde yaparak koyuyorum. Çapraz yapıp arkada bu şekilde birleştiriyorum. Tek parça yapıyorum. Ama siz dilerseniz 2 parça yapıp kenarlardan da birleştirebilirsiniz. Yastığın ölçüsünü alırken bakın bu sivri yerler kenarlara gelecek şekilde, yani bu köşelere değil kenarlara gelecek şekilde bu mandala motifi tam ortaya yerleştiriyorum. Mandala motif ortada olunca bakın kenarı bu köşeye gelince ölçüsü tamdır demek. Bu köşeyi fazla geçirmiyorum bu şekilde. Eğer yaparsam bolluk oluyor. Hafif böyle, zaten bu köşesi içi boş şu anda. İçinde yastığın olduğu yere kadar yaptım. Bu şekilde arkasını çevirerek dikeceğiz şimdi. Sonra ters çeviriyoruz. Ben bu dikme işlemini yastığın üzerinde yapıyorum.
Siz çıkartıp da yapabilirsiniz ama bu şekilde daha iyi, daha kolay geliyor bana. Köşeleri birleştiriyorum. Buraya bir kitli iğne de takabilirsiniz. İple de bağlayabilirsiniz. Bu köşeleri yaptığım zincirle tutturuyorum. Bu benim dikiş işlemimi de kolaylaştıracak. Şimdiden bağlıyorum. Böyle kalın bir iğneye ipimi geçiriyorum. Şimdi bu köşelerden dikmeye başlayacağım. Tam denk gelmesi için böyle hesaplıyorum. Bu trabzanlar trabzanlara denk gelsin. Tam bu şekilde denk geliyor. İpimi burada sabitleştiriyorum. Dikerken bir tel oradan, bir tel diğer taraftan dikiyorum. Bir tel buradan, bir tel diğer taraftan dikiyorum. Bir tel oradan, bir tel bu taraftan. Bu şekilde dikiyorum. Siz isterseniz tığla da birleştirebilirsiniz. Bir tel oradan, bir tel bu taraftan. Bir tel oradan, bir tel bu taraftan. Bu şekilde dikmek istediğimiz yere kadar dikiyoruz. İsterseniz bu uca kadar dikersiniz. İsterseniz yaklaşık yastık çıkacak şekilde bir boşluk bırakana kadar dört kenardan dikip modelimizi o şekilde de bitirebiliriz. Bu şekilde dikelim. Ben yaklaşık şuraya kadar bütün kenarları dikip geliyorum. Bütün kenarları diktikten sonra son olarak da püsküllerimizi takabiliriz. Ben diğer modelde şöyle kalın bir ipten püskül yaparak, bu ipimde %100 akrilik, böyle kalın bir ipten püskül yaparak köşelere takmıştım. O şekilde de hoş duruyor. Normal kendi ipimden de püskül yaparak takabilirsiniz. Ortadaki motifin renginde ben püskül yapıp taktım. İsterseniz düz renk olarak da takabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben bu sefer bu yaptığım püskül modelinden yaparak uçlarına takacağım. Bunun yapılışı da YouTube kanalımda var. Linkini aşağıda bırakacağım. Oraya tıklayarak da izleyebilirsiniz. Şimdi ben bu püskül yapılışını göstermeyeceğim. Normal püskülde nasıl yaptığımı size kısaca göstereyim. Püskül yaparken normalde ben bazen elimi kullanıyorum. Bazen de püskül aparatım var. Onu kullanıyorum. Şimdi ben bunun içini hazırlayacağım ama normal püskülde aynı o şekilde yapıyorum. Göstereceğim. Normal püskül için 2 adet ip lazım. Bu püskül için 1 adet ip lazım. Bu şekilde. Şimdi ipimi alıyorum. Ben 4 parmağımı kullanarak püskül yapıyorum. Bu şekilde püskülü yapmak istediğimiz kalınlığa göre sarma sayısını çoğaltıp ya da azaltıyorsunuz. Bazen ben 50 defa elime sarıp yapıyorum. Bazen de 40 defa yapıyorum. Bu mesela şu anda 40 defa elime sardım. Bu şekilde 50 defa değil 40 defa sarıyorum. Sadece püskül yaptığım zaman 50 defa sarıyorum. Biraz böyle büyük görünsün diye. Ama şimdi bunun içinde kullanacağım için 40 defa yapıyorum şu anda. Bir ipimi alıyorum. Püskülün içinden geçiriyorum. Sonra 2 sefer düğüm atıyorum. 1 2
Bu püskülün içine geçireceğim için burayı benim bağlamama gerek yok. Ama normal püskülde yaparken püskülü elime alıyorum. Püskülün boyunda bu ipi tutuyorum. Bu şekilde 3-4 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. Şimdi bu püsküllerin ipleri bu şekilde kötü durduğu için ipin altından tığımı geçiriyorum. Bu düğüm attığım ipleri ipin altından beri geçiriyorum. Burası daha düzgün duruyor. Sonra püskülümüzün boyunu ayarlıyoruz. Bir sefer ortadan kestikten sonra böyle uzunluğu kısalı oluyor. Bunların da boyunu güzelce ayarladıktan sonra püskülümüz hazır. Normal püskülü yaparken bu şekilde. Bu daha önce hazırlamış olduğum bu kısmı. Eğer bunun yapılışını merak edenler, 5 sık iğne ile başlıyorum. 5 sıra sık iğne yapıyorum hiç arttırmadan. Sonra ters yöne sık iğne yapıyorum. Yapılışı var. Oradan ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Boşluktan tığımı geçiriyorum. Bu püskül iplerini buradan çekiyorum. Bunu aşağı doğru indiriyorum. İyice sıkıştırıyorum bunu buraya. Ve püskülümüz hazır. Buraya da püskülümüzü takarken tek ipi bu şekilde köşeden tek ipi alıyorum. Diğer iple birlikte 2 sefer düğüm atıyorum. Ve bu püskül ipini temiz durması için tekrar bu püskülün içine doğru çekiyorum. Eğer püskülümüzden uzunsa boyunu da keserek düzeltiyorum. Bu şekilde de yastığımız hazır. Yastığın yapılışı gayet çok kolay, çok basit ve çok şık duruyor. Farklı renklerde çok güzel modeller ortaya çıkacaktır eminim. Daha önce birçok mandala runner yaptık. Uyumlu olduğunu düşünerek bu modeli yaptım. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişmesi için beğen ve yorum atarak sayfama destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.